Akıncı Soy Türk kalkışta. Gözlü Kurt kalkışta. İyi tuşlar. Eyvallah. Koy. İyi bir artış güzel. 150, 250 at. Tersi geçiş. Okey. 4 saniye. 1001, 1002, 1003, 1004. Çıkış dumanı. 10.000. 9.000. 8.000 olsun. 25 10. Her türlü görevde ilk önce kendisi uçardı. 30'a yakın uçak tipinde 6000 saatin üzerinde uçuşu olan bir insandı. İtalya'ya gitti, Eurofighter'la uçtu. İsveç'e gitti, Gripen'le uçtu. Azerbaycan'a gittik beraber MiG-29'la uçtu. 1995 yılında İtalya'da görev yaptık beraber Bosna'ya karşı yürütülen hava harekatında. Komutanımız Silahlı Kuvvetler temsilcisiydi, Genelkurmay temsilcisi. Ben de orada istihbarat subayı olarak görev yaptım. Komutanımız özellikle o yabancı generallerin arasındaki o karizması, albay olarak görev yapıyordu. Ve o insanlarda da müthiş bir saygı uyandırmıştı. Sonra getirdim uçak maketini, komutan aldı eline, uçuş öğretmenleri gibi. Rüzgar altında şöyle yapacaksın, iniş takımlarını burada koyacaksın, flapları şurada koyacaksın, son yaklaşmada şöyle yapacaksın. Bir yandan da nirengilerin şurası olacak. Anlatıyor. Ya diyorum koskoca kurgeneral bunların bu kadar nasıl biliyor yani? Bir amir, bir komutan neden sevilir? İnsanın kişisel yönlerine, iç dünyasına temas edebilen, dokunan bir karakteri vardı. Öyle bir mizacı vardı diyelim. Dolayısıyla asları tarafından sevilen bir insandı. Yürüyün dediği zaman inanıyorum ki hemen arkasında gitmeyecek kimse yoktu. Bu kadar karizmatik bir komutandı. 5 komutanlıkta 10 yıl geçirmiş. Böyle bir komutan ben başka hiç tanımadım. Örnek olması açısından Hulusi Akar'ın 2 yıl falan. Bildiğini hiçbir şeyden çekinmeden çok rahat söyleyebilen birisi. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla dop dolu bir insan. Onu her konuşmasından hissediyorsunuz. Komutanlığı devraldığında bizi yanına çağırdı ve bize bir not defteri verdi. Ben dedi, general olduğum günden itibaren 2000 yılında Tuğgenerliğe terfi etmiştir. Bir gün komutan olursam neler yaparım, neleri yapmam diye notlar aldım. Bu defterde 13 yıllık bu notlar var. Farklı renklerle, farklı günlerde, farklı zamanlarda alınmış, farklı renklerde alınmış, farklı tarihlerde alınmış. Çok doğal bir not defteri. 100 maddenin üzerinde madde yazmış komutan. Bunları dedi, alın, bilgisayara geçirin. Zaman zaman ben bunları sizden isteyeceğim. Ne kadarını yaptım, ne kadarını yapamadım. Bunlara ben bakacağım dedi. Yani kendini hazırlamış komutanlığa. Akın Öztürk Orgeneral'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ağustos 2013, Ağustos 2015 tarihler arasında gerçekleşti. O dönemde Suriye ile ve sonrasında Rusya ile ilişkilerin son derece gerginleştiği bir dönem aslında. 2012 yılında bizim keşif uçağımız, RF-4 diyoruz biz, RF-4 keşif uçağımız Suriye Laski yakınlarında düşürüldü. Düşürüldükten sonra bizim Suriye sınırındaki hava savunma tedbirlerimiz artırıldı. Hava savunma tedbirlerimizin artırılmasının bir sebebi de o dönemde İsrail'in Suriye'ye karşı yaptığı ve bizim sınırlarımız içinden uçaklarını uçurarak yaptığı bir harekat var. Bu da son derece şok edici oldu. Çünkü bizim kendi hava savunma sistemimiz var. Buna hiç yakalanmadan ülke sınırları içerisinden Hatay'dan girip ta Urfa civarlarına kadar Türkiye içerisine gidip Suriye'de taarruz icra edip sonra dönüşte yine Türkiye sınırları içinden dönen İsrail uçakları oldu. Ve bu uçaklar fark edildi, harekat fark edildi. Urfa yakınlarında hatırladığım kadarıyla tarlalarda bu uçakların menzillerini artırmak için dönüşte attıkları yakıt tankları bulundu İsrail uçaklarının. Tabii bunlar son derece şok edici olaylar ve kabul edilebilecek durumlar değil. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle bir Suriye savaş uçağını düşürdü. Uçak Hatay'ın Yaylıdağ ilçesinin karşısında bulunan ve iç savaşın yoğun olarak yaşandığı Suriye'nin Kesep kenti yakınlarına düştü. Akın Öztürk ilk defa bir düşman jet uçağı düşüren Hava Kuvvetleri Komutanı olarak tarihe geçti o zaman. Suriye'ye ait bir MiG-23 uçağı düşürülmüştü. ...2010'dan tutun 2016-15 Temmuz'a gelen süreçte... ...komutanımızın görevi yaptığı 2013-2015 onun öncesi de var. Hava Kuvvetleri Komutanı olarak bu talebe hayır diyen yegane şahsiyet kendisidir. Bence bir numara olarak ilan edilmesindeki en büyük sebep de bu olarak değerlendiriyorum. O zamanki başbakanın kendisinin ifade ettiği Suriye'ye yönelik niyetlerinin aksine bir Akın Öztürk'ün değerlendirmesi ve tutumu oldu. Ve bundan dolayı bir karşı karşıya gelme
pozisyonu oluştu. Komutan bizden aslında muhtemel bir Suriye harekatına dair bir durum muhakemesi istedi. Birkaç hafta sürdü yani. Komutana defalarca girdik, çıktık, arz ettik. Kendi yönlendirmeleri oldu. Sonunda çok kısa, 2,5-3 sayfalık bir durum muhakemesi, kısa bir doküman çıktı ortaya. O zaman Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e, Orgeneral'e götürdü. Ve oradan da Necdet Özel bu dokümanla siyasi iradeye gitti ve o dönem siyasi irade belli bir süre, yani henüz 1. yılımızdan bahsediyorum, Suriye'ye girilmemesi konusunda ikna edildi ya da en azından bu konu bir duraksama sürecine girdi. Fakat 2. yılımızda Cumhurbaşkanının değişmesiyle bu konu tekrar alevlendi ve artık 2015 ikinci yarısında yani Akın Öztürk'ün son 6 ayına girildiğinde hükümet artık daha resmi bir talepte bulundu. Yani resmen Suriye'ye müdahale konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklara başlaması emrini verdi. Evet, hava kuvvetleri bu savaşa girebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri bu savaşa girebilir. Ancak hava kuvvetleri bu savaştan sonra 20 yıl 30 yıl geriye gider. Çünkü çok fazla uçak kaybederiz, çok fazla pilot kaybederiz ve çok fazla kayıp veririz. Bunun karşında elde edilecek şey nedir? Yani bir savaşa neden girilir? Savaşa hayati bir sebep varsa meşru müdafaa savaşın gerekçesidir. Macera için girilmez, başkalarının menfaatine fayda sağlamak için girilmez veya siyasi iktidar güçlendirmek için savaşa girilmez. Akın Öztürk, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında, diğer katıldığı üst düzey toplantılarda bu analizi çok net bir şekilde sundu. İkna edici bir şekilde görevinin gereği olarak yaptığı analizleri sununca ve bu da etki edince, yani o dönemdeki belki başbakan, Davutoğlu'ydu sanıyorum başbakan o dönemde, Silahlı Kuvvetler'deki diğer komutanlar da onun fikrinden etkilenince bu sefer siyasi iktidarda Akın Öztürk'e karşı büyük bir tepki oluştu. Yani iktidar savaşa girilmesini istiyor, üstelik ülkeyi savaşa sokmak istiyor. Hava Kuvvetleri Komutanı askeri gerekçelerle bunun yerinde olmadığını ifade ediyor ve destek buluyor bu. Tabii bu birilerini çok rahatsız etti ve Akın Öztürk'e çok büyük bir düşmanlık o zamandan itibaren oluşmaya ve büyümeye başladı. Ben hazırlamıştım mektubu. 2 defa hatırlıyorum. Komutanlar toplantısına giderken komutanımızın istifa mektubunu taslak olarak hazırlayıp kendilerine verdiğimi hatırlıyorum. Bu istifa taleplerini yani ben bırakıp giderim, bu sorumluluktan kaçarım gibi değil de bu emir verilirse Hava Kuvvetleri bu emri şu çerçevede bütün var gücüyle yerine getirir. Ancak yerine getirdiğinde sonuçları bunlar olur. Ülkenin menfaatine olmaz. Bunu yapan Hava Kuvvetleri komutanı olmak istemediğim için ayrılmayı da düşünebilirim diye bir opsiyon olarak her zaman cebinde tuttu onu. Yaşadığımız son Ukrayna ve IŞİD krizleri ise konvansiyonel harbi bize bir kez daha hatırlatırken hibrit savaş olasılığını da dışlamamak gerektiğini ortaya koydu. Yeni güvenlik ortamının gereklerini nasıl karşılayabileceğimizi tekrar düşünmek durumunda kaldık. Bugün yaşadığımız bu güvenlik ortamı güçlü ve hazır bir hava ve uzay gücüne ne kadar ihtiyacımızın olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Her zaman şahsi çıkarlarının önünde ülkenin menfaatlerini koymuş bir insandı. Dolayısıyla tabii kendi ikbalini düşünüp siyasi erkin istediği şekilde de hareket edebilirdi. O an bulunan komuta seviyesi, komuta kademesi gibi ama benim gördüğüm böyle bir tercih yapmadı. Öyle bir insan değildi, öyle bir komutan değildi, öyle bir lider değildi, öyle bir asker değildi. Şirin Ünal AKP milletvekili olarak komutanımızı ziyarete geldi. Komutanımız ona kahve ikram edip muhabbet ederken Şirin Ünal komutanımıza bir liste vererek yani bunların tasfiye edilmesi, emekli edilmesi için komutanımızdan rica altında aslında bir böyle dayatma yapıyor. Akın Öztürk çok devlet adamı niteliği olan da bir komutandı. Yani hiç kimseden bu anlamda eğer söz konusu vatan millet bayraksa Akın Öztürk'ün gözü hiçbir şey görmezdi. Ve Şirin Ünal'a, Şirin buraya nezaket ziyaretine geldiysen kahveni iç ve ziyaretini yap. Ama dışarıdan listelerle hava kuvvetlerini böyle yönlendirmek, hava kuvvetlerini tasfiye etmek istiyorsan kapı orada. Yani burada nezaket değil ama oldukça sert bir şeyle Şirin Ünal'a tepki göstermişti.
Temmuz 2015'te Hava Kuvvetleri tarihinin en büyük hava operasyonları yapıldı. Akın Öztürk emir komutasında. O zaman Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da o zaman Genelkurmay Harekat Merkezi'ne gelmişlerdi. Saat 24 civarında Hakan Fidan komutanımızla özel görüşmek istedi. Ve komutanımıza bir liste veriyor. Sadece bir isim listesi. Bunların tasfiye edilmesi isteniyor. Ona da komutanımız gayet nezaket içinde ama bir devlet adamı ciddiyetinde ama aynı zamanda hava kuvvetlerini koruyup kollayan bir karizmatik bir komutan olarak Hakan Fidan'a böyle bir çalışma usulü yok devlette de değil. Eğer MİT'in elinde bir şahısla ilgili bilgi belge varsa bunu resmi yazı olarak bana gönderirsin. Bu bilgi belgeler bu kişinin silahlı kuvvetlerden atılması, emekli edilmesi için yeterliyse seve seve gereğini yaparız. Ama gecenin bir saatinde bana gelip elden liste veriyorsun. Karşısında sadece bir isim yazıyor. Bu şekilde hava kuvvetleri veya devlet çalışmaz diye Hakan Fidan'ı da reddetti. Sayın konuklar, son yıllarda dünya üzerinde yaşanan krizlerin en önemlileri hemen bizim yanı başımızdaki coğrafyada meydana gelmiştir. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve özellikle de Türk Hava Kuvvetleri'nin her an harbe hazır ve her bakımdan en iyi seviyede olmasını gerektirmektedir. Madem ki bu coğrafyadayız, madem ki etrafımızda bu krizler var, bu istikrarsızlıklar var, kuvvetli bir silahlı kuvvetlere ve kuvvetli bir hava kuvvetine ihtiyacımızın olduğu çok açık bir gerçektir. Siyasi kanattan yapılan baskılar veyahut da siyasete yakınlığı sebebiyle bundan nemalanmaya çalışan çevrelerin yaptığı baskılar var. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'na, kuvvet komutanlıklarına. Bu baskılar da şu şekilde, örneğin yurt dışından, Almanya'dan, Norveç'ten, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir silah alacaksınız. Bu silahı diyelim ki 10 milyon dolar alacaksınız. Uygulama şu, siyasi iktidara yakın olan çevreler bir aracı şirket kuruyorlar bu ihaleyi öğrendiklerinde. Bu aracı şirket Amerika'daki veya Norveç'teki üreticiyle temasa geçiyor. Fiyatı 10 milyon dolar olan silahı Türkiye'ye bu aracı şirket 15 milyon dolara satıyor. Bunun örnekleri var. Halen de yaşanıyor olabilir. İşte Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde bu yapılamadı. Bize Milli Savunma Bakanlığı'ndan zarflar gelir. Özel kaleme. Torpil maksatlı zarflar gelir. Komutan şunu söyledi. Ben bugüne kadar değil bir öğrencinin ya da bir subayın, astsubayın işe alınması, normal askerlik vazifesini yapan er rütbesindeki bir kişinin bile görev yerinin değişikliği talebini yapmadım. Bu dönemde de yapmayacağım. Siz de buna engel olacaksınız. Bu zarfları bana getirmeyin bile dedi. Biz de bu zarfların hiçbirini tabii komutana götürmedik. Şimdi gel zaman git zaman 2. yılımızda bir telefon aldık Milli Savunma Bakanlığı özel kaleminden. Bizim size bugüne kadar gönderdiğimiz zarflara ne işlem yapıldığını Sayın Bakan merak ediyor dediler. Hepsi net sebeplerle elenmiş, yani net ölçülebilir. Sporu geçememiş, sağlıkta bir sorun yaşamış, elenmiş. Gönderdik bu listeyi. Bir süre sonra aynı gün tekrar bir telefon geldi. Şu adaya ne olduğunu çok merak ediyor bakan diye. Onunla ilgili biraz daha detay bilgi verdik. O aday da çok net bir şekilde bir seçim aşamasından elenmiş. Meğer o aday o zamanki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeniymiş. Sayın Akın Öztürk 2013'te orgeneral olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde orgenerallik normalde 4 yıldır. Yani 2 yılla sınırlı değildi aslında Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Yani o zamanki Yüksek Askeri Şura, özellikle siyasi irade bunu isteseydi komutanın 3. yılına en azından devam etmesi söz konusuydu. Ancak kendisi de biliyordu aslında devam etmeyeceğini, bu yani hükümetle bağdaşmadığı için, Türkiye'nin menfaatlerini düşünerek hükümetin maceraperest politikalarına karşı çıktığı için aslında kendisinden, makamından beklenen girdiler ve kurallar, teamüller ölçüsünde, hiçbir şekilde o çizgiyi aşarak değil. Ancak o Yüksek Askeri Şura toplantısı esnasında Abidin Ünal söz alarak bir tasarrufta bulundu ve Akın Öztürk'ün görev süresinin tamamlanması gerektiğini, kendisinin Hava Kuvvetleri Komutanı olması gerektiğini ifade etti. Kendisine de bu sorulabilir. Bu sürpriz bir durum. Tabii siyasette belki de Abidin Ünal'la daha önceden anlaştılar. Hulusi Akar da bunun neresinde onu tam bilmiyorum. Ve sürpriz bir şekilde Akın Öztürk'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan aldılar ve yaş haddi gelmediği için Yüksek Askeri Şura üyesi olarak atadılar.
Daha sonra Akın Öztürk'le Abidin Ünal'ın bu konuyu konuştuğunu biliyorum. Çünkü onlar uzunca bir süredir yakın arkadaşlar. Herkes de onları öyle bilir. Akın Öztürk soruyor Abidin Ünal'a. Hatta onlar yakın oldukları için Abidin neden böyle bir konuşma yaptın? Neden benimle daha önceden bunu konuşmadan? Normal olan o değil mi? Diyor. O da abi ben bunu yapmak zorundaydım diyor. Aslında 15 Temmuz'un taşları o zaman döşenmeye başlamış. Bir harekete girişmeden, bir hareket tarzına girişmeden askeri olarak da yapılacak ilk hareket ortamı şekillendirmektir. Yani bu ortam şekillendirmeyi benim şahsi kanaatim daha önceden 6 ay, 1 sene öncesinden silahlı kuvvetler içerisinden de yapıldığını ben gördüm, şahit oldum. ...2016 Ocak-Şubat aylarından başlayarak Genelkurmay Başkanlığı'nda gizli bir şekilde orgeneraller toplantı yapıyorlar. Ve bu toplantılar rutin toplantılar. Ne konuşulduğu belli değil ve bir şeye hazırlıyorlar silahlı kuvvetleri. Sonradan onların Türkiye'yi ve silahlı kuvvetleri neye hazırladıklarını görmüş olduk aslında 15 Temmuz'la. Bu toplantılara Akın Öztürk de aynı karargâhta Ankara'da görev yapıyor. Bu orgenerallerin toplantısına alınmıyor. Yani bir hazırlık var. Yapılan hazırlığa Akın Öztürk katılmıyor. Hazırlığı yaptıran kim? Hulusi Akar. Hulusi Akar 15 Temmuz'dan önce Genelkurmay karargahında, Türkiye'de gittiği birçok birlik ve karargahta, yurt dışına Belçika'ya geldiğinde, İspanya'ya vesaire gittiğinde açık olarak iktidara karşı bir darbe yapacağını ifade etmiş komutandır. Defalarca bunu söylemiştir. Bunun şu anda silahlı kuvvetlerde görev yapan yüzlerce tanığı vardır. Kullandığı ifade şu, Genelkurmay'da yapılan bir toplantı diye hatırlıyorum. Yanında generaller var, yüksek rütbeli subaylar var. Herkes komutanın ağzına bakıyor tabii, ne diyecek? Konuyla hiç alakası olmayan hükümetle ilgili ileri geri şeyler söylüyor Hulusi Akar. Hükümeti eleştiriyor, Türkiye kötüye gidiyor diyor, herkes şaşırıyor tabii. Ondan sonra da kalkıp şunu ifade ediyor. Bu hükümet Türkiye'yi 1919 öncesine götürüyor. Bunu engellememiz gerekir. Onlar 1919 öncesine götüremesin diye biz 1980'e döneceğiz diyor. Ne demek? Ne demek? 1919 öncesine Türkiye'yi götürmek ne demek? Yani hükümeti Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu AKP iktidarını Türkiye'nin işgaline kadar girecek bir süreçle ilgili suçlamak demek kendi personelinin önünde. Sonra da diyor ki bunu onlara yaptırmayacağız. O yüzden de biz 1980'e döneceğiz. O ne demek? Darbe yapacağız demek. Personelini bu şekilde şartlandırmış bir komutan Hulusi Akar. Bunu defalarca yapmış. Tekrar ediyorum. Şu anda hapiste olanlara sormaya gerek yok. Muvazzaf olanlara, silahlı kuvvetlerde görev yapanlara, kor generallere, tüm generallere sorsun bu. 15 Temmuz mahkemelerinde bunun kaydı da var. Genelkurmay'da personel dairede görev yapan bir generale ve oradaki başka kendisine yakın çalışanlara işte silahlı kuvvetler bir darbe yaparsa ve bu durumda darbe karşısında cemaat bir tavır alırsa bunun sonucu ne olur diye bir görev veriyor. Bir genelkurmay başkanı böyle bir görev verebilir mi karargahına? Biz darbe yaparsak cemaatin bu konudaki tutumu ne olur? Yani silahlı kuvvetlerde görev, vazife bu mu demek? Siz böyle şartlandırıyorsunuz, ortam hazırlıyorsunuz aslında personeliniz için. Aslında Türkiye'yi bir yere siz sürüklüyorsunuz. Akın Öztürk bunun neresinde? Hiçbir yerinde değil. Akın Öztürk'ün darbeyle ilgili, müdahaleyle ilgili en küçük konuşması olmuş mu? Kim şahit? Duyulan hiçbir şey yok. Hulusi Akar'ın onlarca, belki yüzlerce konuşması var. Aslında korkunç bir cinayet planlanmış. Yani tahmin ediyorum 25-30 bin kişinin öldürüldüğü ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç kimsenin 15 Temmuz'u konuşamayacak kanlı bir senaryo planlanmış. 25-30 bin kişi öldürülecek, hiç kimse konuşamayacak. Bunun failleri de Akıncı'daki ekip olarak orayı da imha ederek, ki birazdan o konuya da değineceğim. Onlar da öldürülmüş, mahkeme sürecini de fazla uzatmadan böyle tarihin tozlu raflarına kaldırılacak bir olay olarak planlanmış görüyorum. Bunun çok basit ispatı. Özel kuvvetlerde normal mezuniyet töreni Ağustos'tayken özel emirle, Hulusi Akar'ın emriyle 14 Temmuz'a alınıyor. 14 Temmuz günü Hakan Fidan, Hulusi Akar, Yaşar Güler, Zekai Aksakal'ın da katıldığı böyle toplantı yapıyorlar 3 saat.
3 saat diğerleri gittikten sonra 3 saatte Hakan Fidan'la Hulusi Akar konu. Bu hiçbir olayın mantığın akışına uygun bir şey değil. Yani Genelkurmay Başkanı tabii ki MİT müsteşarıyla görüşebilir ama bu resmi bir görüşmedir. Makamda olur, bellidir ve yanlarına kimse almıyorlar. Mesela şu anki Hava Kuvvetleri Muharip Hava Kuvveti Komutanı İsmail Güneykaya 15 Temmuz'dan 4 ya da 5 ay öncesinde üst komutanımız Tuğgeneral Bekir Ercanman'ı arayıp Bekir, Ankara'nın ortasında bir harekat icra etsek tanker uçakları 24 saat havada kalabilir mi? Bununla ilgili bana bir planlama yap diye üst komutanımıza bilgi veriyor. Üst komutanımız da bu gizlilik derecesinde olan emri filoya emir olarak veriyor ve filo bunu çalışıyor. Sonra bunu gizlilik derecesinde yapılan çalışmayı İsmail Güneykaya'ya gönderiyorlar. Tabii bu esnada üst komutanımız bunun ülkemize dışarıdan gelecek bir tehdit neticesinde yapılan bir çalışma olduğunu değerlendiriyor. Yani bunun kesinlikle bir darbe hazırlığı ya da başka bir hazırlık olduğunu değerlendirmiyor. 15 Temmuz günü sabah saat 10'da İsmail Güneykaya üst komutanımızı tekrardan arıyor ve diyor ki kriptolu telefon hattına geç, oradan arayacağım seni diyor. Çok kısa bir şekilde akşama çok büyük bir terörle mücadele harekatı olacak. 3 tanker uçağını hazırla, kimseye bir şey söyleme, sadece filo komutanına git de ki akşama harekat olacak. O da hiç kimseye bir şey söylemesin, terörle mücadele harekatında uçacak uçucuları ayarlayın, benden gelecek emri bekleyin diyor. Kendi filomdaki filo komutanım ya da diğer uçan uçucuların böyle bir olayla ilgili haberdar olmadıklarına %100 eminim. Bir şey bilmiyorlar. Bizim filomuzda böyle bir hazırlık olmadı. Ancak tanker uçakları da bir şekilde havalandı. Ya bunun emrini kim verdi? Üst komutanımız verdi. Bunu anlıyorum. Ancak üst komutanımıza da emri şu anki Muharip Hava Kuvveti Komutanı olan İsmail Güneykaya emir vermiş. Ve tanker uçakları onların emriyle kalktı. Üst komutanımız diğer İncilik personeliyle birlikte 9 yıldır hapiste. Şu an İsmail Güneykaya Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı. Yani ilerinin Hava Kuvvetleri Komutanı olacak. Bekir Ercanman General mahkeme savunmalarında ısrarla bu kayıtları getirin. Böyle ben bir emir aldım diyor ve bu kayıtlar yıllardır getirilmedi. ...11 Temmuz günü Türk Askeri Temsiliyeti'ndeki odamda, TMR deriz. Biz TMR'de otururken bir telefon geldi bana. Nihat Kökmen Kor Generali hemen aramam istendi. Ben tabii hemen aradım Nihat Kökmen Kor Generali. Nihat Kökmen General biraz şaşırdı ben arayınca. Çünkü bizim özel kalemden dolayı Akın Öztürk'le çok yakın çalıştığımı biliyor. İbrahim sen mi kaldın Brüksel'de en kıdemli dedi. Evet komutanım. Diğer albaylarımız izinde dedim. Benim eşim dedi 2 üniversite arkadaşıyla beraber bir haftalığına bir Brüksel Belçika ziyareti yapacaklar. Mesaini çok aksatmadan onlarla biraz ilgilenebilir misin? Bazı yerlere gitmek istiyorlar dedi. Tabii ben yani 15 Temmuz henüz olmamış. 11 Temmuz günüydü. Tabii ki komutanım dedim. Ertesi gün Ayşenur Kökmen hanımefendiyi ve 2 arkadaşını aldım. Kalacakları yere bıraktım. Ve ben 15 Temmuz'u Ayşenur Kökmen hanımdan yani Nihat Kökmen Kor General'in eşinden öğrendim. Arabam kendisindeydi. Yarın sabah yani cumartesi sabahı o gün itibariyle biz Lüksemburg'a gidecektik. Gece 10-10.30 yani ilk başladığı saatlerde 15 Temmuz'un beni aradı. Ben dediğim gibi mutfakta yemek hazırlıyordum. Yani hiçbir şeyden haberim yoktu. İbrahim görüyor musun? FETÖ darbeyi yapıyor sonunda dedi. İlk aldığınız telefon bir kor general eşinden. Hasbelkader Brüksel'de bulunan bir kor general eşinden. Görüyor musun? FETÖ darbeyi yapıyor sonunda. Bu şartlarda artık Lüksemburg'a gidemeyiz. Yarını iptal edelim dedi. Tamam efendim dedim. Yani ben de bir bakayım. Şimdi öğrendim sizden dedim. Tabii cümle çok şey anlatıyor. Görüyor musun? FETÖ darbeyi yapıyor sonunda cümlesi. Daha gece 10.30, 11 olmamış. Cuma akşamı. Henüz ne başbakan ne cumhurbaşkanı bir açıklama yapmamış. Muhtemelen kendi eşinden duymuştur. Kamuoyu ne olduğunu bilmiyor. Bir faaliyet başlamış. Bunu kimin yaptığını bilmiyor kamuoyu. Ancak bu kor general eşi darbe olduğunu biliyor. Darbeyi kimin yaptığını kendi iddiasına göre biliyor.
sonunda derken de bunun zaten beklenen bir hareket olduğunu söylüyor. Ben tabii bu 3 bilgiyi bir anda tek cümlede alınca şaşırdım. Özel sekreterliği devrettiğim orgenerallerin mutlaka en az bir özel sekreteri olur. Devre arkadaşıma devretmiştim. Yani biz ayrılırken görevden. Erhan'ı aradım. Erhan açtı. Erhan dedim, Türkiye'de ne oluyor? Devrem bilmiyorum. Ben de komutana ulaşmaya çalışıyorum dedi. Ben o anda garip bir şeyler olduğunu anladım. Yani ben zaten Akın Öztürk orgeneralin böyle bir şeye katılmayacağını değerlendiriyorum. Kendisini tanıdığım için, askerin bir demokraside bulunması gereken yere inanan bir insan olduğu için ve 2 yıl yakın çalıştık. Akın Öztürk böyle bir darbe planlayacak olsa sizce kime soracak bunu? Yani kimin, az önce arz ettim, Suriye meselesindeki bütün karargahın haberi yokken kendi özel karargahını, özel kalemlerini çalıştırarak bir çalışma yaptırdı. Sonradan karargahtan ilgili girdileri aldı. Yani Akın Öztürk herhalde böyle bir niyeti olsa 2 yıl boyunca beni ve diğer özel kalemi çağırıp buna bir çalışın derdi. Hiçbir şekilde böyle bir talebi, böyle bir niyeti olmadığını iyi bildiğim için ben acaba ne oluyor Türkiye'de, bir haber alabilir miyim diye aradım. Sen komutanın yanında değil misin dedim. Çünkü gariptir yani bir özel sekreterin böyle bir anda komutanın yanında olmaması. Hayır Devrem, ben izindeyim dedi. Komutan da izinde zaten dedi. Anladım Akın Öztürk'ün bu işin hiçbir yerinde olmadığını. Dün imzalandı. F-16'ların gözeysel Blok 30 uçaklarımızın yapısal modernizasyonu, güçlendirmesi dün imzalandı Başbakan tarafından. Biz de sevinçle bugün geldik, arkadaşlarla görüşüyoruz. Mehmet Şanver'le komutanımızın ilişkisi çok daha geriye dayanır. Dolayısıyla aralarındaki ilişki normal komutan kurmay başkanı ilişkisinden çok daha ileri seviyededir. Tabii Mehmet Şanver o an biliyorsunuz 15 Temmuz'da düğün vardı. Asıl bütün bu anlattığımız hususlar bu düğünün etrafında, o düğünün basılması, komutanların orada olması çok önemli bir safa işgal ediyor. Tabii burada çeşitli soru işaretleri ortaya çıkıyor komutanımızın masumiyetine ilişkin. Ki işte Akın Öztürk ile Mehmet Şanver arasında böyle bir ilişki vardı. Neden düğüne gitmedi? Bunu biliyordu demeye getiriliyor. Akın Öztürk gitmeyeceğini söylüyor zaten. Haziran ayında bu seviyedeki davetiyeler böyle elden verilir. Yani zaten Mehmet Şanver daha önce katıldığı bir televizyon programında davetiyeyi komutana nasıl arz ettiğini anlatıyor. Genelkurmay'daki odasına giderek davetiyeyi elden veriyor. Komutan daha 13 Haziran'da yani bir ay önce bu düğüne muhtemelen katılamayacağını, babası kanserin son evresindeki babası ilgilenmesi gerektiğini, İzmir'de programları olduğunu söyleyerek katılamayacağını söylüyor. Abidin Ünal generalinin eşi de o gün düğüne katılmadı. Bu da askeri teamüllere aykırı. Yani bence daha büyük soru işareti. Neden o an o gece orada yoktu? Mehmet Şanver Hava Kuvvetleri'nin 2 numarasıydı. Neden katılmadı? Abidin Ünal o düğünde generalleri topluyor, havacı generalleri. Ya ortalık karışıyor diyor. Fakat burada ince bir nokta var. Normalde generaller düğüne eşleriyle katılıyor. Abidin Ünal'ın eşi kuaförde saçını yaptırmış olmasına rağmen Abidin Ünal diyor ki sen gelme orada evinde kal diye. Düğün yerine getirmiyor eşini. Bu mesela çok önemli bir nokta. İkincisi hemen Şanver Paşa komutanım hemen arkadaşlar gönderelim Eskişehir'e gitsinler dediği halde gerek yok diyor, oyalıyor. Sonra Cemal Ziya Kadıoğlu ile Nihat Kökmen generale diyor ki siz Eskişehir'e gidin duruma hakim olun diyor. Bu iki general Cevizli kampına gidiyorlar. Fakat orada 1-2 saat oyalanıyorlar. Şimdi Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da gidip böyle yol kenarında oyalandıklarını düşündüğümüz zaman sanki bir senaryo var. Bu senaryonun belli bir raddeye gelmesi için bekliyorlar. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, yanında Şirin Ünal ve Tuğrul Türkeş var enteresan bir şekilde. Yanında da çalışan eski emekli bir havacı binbaşı arkadaşımız var. Ondan bir Tuğgeneral'in telefonunu bulup arıyor Binali Yıldırım. Tuğgeneral de Cemal Ziya Kadıoğlu'yla Nihat Kökmen üçü aynı arabada. Diyor ki emirler yağdırıyor. O da diyor ki yanımda komutanım var diyor. Cemal Ziya Kadıoğlu. Ona vereyim diyor. Ve diyor ki Akıncı'yı bombalayın diyor. Filo binalarını. Cemal Ziya Kadıoğlu da diyor ki ya bunun için yazılı emir olması lazım. Bu çünkü ileride hukuki sonuçlar doğuracak bir emir.
Binali Yıldırım bağırıyor vesaire, işte yapın diyor, benim burada her şey kayıtlar alın diyor. Daha sonra Binali Yıldırım utanmadan bunu medya önünde Hasan Hüseyin Demirarslan'a emir verdim de o benden yazılı emir istedi diye Hasan Hüseyin Demirarslan generale iftira atıyor. Hulusi Akar 23-18 gibi hatırlıyorum. Tekrar diyorum, 23-18 gibi o akşam Genelkurmay'dan ayrılıp Akıncı'ya iniyor ve Genelkurmay'dan ayrıldığı zaman da 23.04.05 gibi hatırlıyorum helikopterle. Şimdi zamanlamaya bakalım. Aradaki korelasyona, koordinasyona bakalım. Hulusi Akar Genelkurmay'dan kalkıyor, Akıncı'ya gidiyor. Bu ne demek? Artık olaylar geri dönülmez bir noktaya girdi demek. Aslında Akıncı'dan kalkan uçaklarla ilgili önemli bir rolünün olduğunu işaret ediyor oraya gitmesi ve kendi gönüllü olarak gidiyor. Hiç kimse onu zorla götürmüyor. Hulusi Akar'ın helikopteri kalkıyor. Bir dakika sonra hatırladığıma göre Binali Yıldırım açıklama yapıyor. Silahlı kuvvetlerde bir isyan var. Kısıtlı bir grup bu isyanı başlattı. Komutanlar bu işin içerisinde değil şeklinde açıklama yapıyor. Bir 10 dakika sonra Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Aynı şeyleri söylüyor hemen hemen. Ama bunlar Hulusi Akar'ın hareketleriyle doğrudan ilişkili açıklamalar. Bir zamanlama işletiliyor aslında. Hulusi Akar Akıncı'ya gidiyor, iniyor. Sorması gereken ilk soru Akın Öztürk nerede mi? Akın Öztürk'ün ne alakası var olaylarla? İlk sorduğu soru Akın Öztürk nerede? Çağırın. Ya Genelkurmay Başkanı kusura bakma da. Yani senin görevin, ülkede büyük bir karışıklık başlamış. Uçak F-16'lar havalara uçuyor. Boğaz Köprüsü kapatılmış. İnsanlar sokaklara çıkmış. Yani çok büyük kan dökülebilecek, çok müessif olayların yaşanabileceği bir ortam var. Sen Akıncı'ya gittiğinde bu olaylarla ilgili eğer bir sorumlu arıyorsan, o olayların yöneticisi sen değilsen, o olayların olmasını isteyen sen değilsen önce olayları durdurman gerekir. Kim yapıyor bunu? Bu uçakları kim kaldırıyor diye sorman gerekir. İndirin bu uçakları, emrediyorum demen gerekir. Ölümün pahasına böyle bir kötülüğün yaşamasına engel olman gerekir. Ama ne yapıyor? Akın Öztürk nerede diye soruyor. Çağırın gelsin diyor. Ne alakası var? Çünkü bulaştırmaya çalışıyor, içine çekmeye çalışıyor. Akın Öztürk nerede? Evet, o birliğin olduğu yerde ama lojmanlarda, torunlarıyla birlikte. O ana kadar bu olayla ilgili az önce de ifade ettik. Bir dahli var mı? Bir hazırlık yapmış mı? Birileriyle konuşmuş mu? Hayır. Ama Akın Öztürk gelsin. Akın Öztürk'ün gelmesi çok önemli çünkü. Abdülünal da hemen arkasından. Sanki birbirleriyle daha önceden sözleşmişler gibi. Sanki daha önceden bu işin altyapısını hazırlamışlar gibi o da Akın Öztürk'ü arıyor. Abi diyor Akıncı'ya git. Orada diyor askerler kanunsuz uçuş yapıyormuş. Oradaki pilotlar buna engel ol. Yani bunu yani hava kuvvetlerindeki şu anki personele de sorsak bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu herkes ifade eder. Yani ilk verilecek emir bu değil. Evet bir orgeneral belki etki edebilir ama ya senin o asli görevin, kimseye sen bunu tevdi edemezsin. Bir de ne demek yani senin emrini dinlerler. Kim yani bu sokak çatışması mı var? Yani askerler bir takım silahlarla, ellerindeki işte uçaklarla, tanklarla vesairelerle beklemediğiniz bir olayın içerisine girmişler. Bunun sebebini anlamaya ve bir an önce durdurmaya çalışırsınız. Abi sen git bir bak, onlarla bir konuş, ikna et. Onlar kim? Abidinullah nereden biliyor onların kim olduğunu? Hiçbir bilgi gelmedi. Nereden biliyor kim olduklarını onların? Hulusi Akar Akın Öztürk'ü çağırıyor. Abidinullah Akın Öztürk'ü Akıncı'ya gitmeye zorluyor. İşte ateşin içerisinde bir orgenerali nasıl böyle adım adım ittiklerini görüyorsunuz. Akın Öztürk o dönemde bir şeyden şüphelenmiş midir o saatlerde? Şüphelenmemiştir. Neden? Daha önce de ifade ettim. Son derece iyi niyetli, vicdan sahibi bir insan. Herkesi kendi gibi biliyor. Yani hiç düşünür mü yani? Yıllardır arkadaşlığım yaptığım, yüzbaşından itibaren çok yakın arkadaşım olan Abidinullah beni ateşin içerisine atacak. Sadık üstünde sağa solu arıyor. MİT üst düzey görevlisi olarak. Şu anda cemaat bir darbe yapıyor. Akın Öztürk bunun başında diyor. Bunun ceride kayıtları var. Tesadüf mü bunlar 6 dakika boyunca? Aynı saat diliminde yaşanan şeyler tesadüf mü oluyor şimdi? Buna nasıl inanabiliriz? Kim inanır buna? Yani müthiş bir kurgu var. Bir darbe kurgusu, senaryosu hazırlanmış. Akın Öztürk'e de önceden bu elbise biçilmiş. Zorla onun üzerine giydirmeye çalışıyorlar. Zorla o elbiseyi giydirmeye çalışıyorlar. Tabii olmuyor. Şu ana kadar da olmadı zaten. Bu elbise onun üzerinde durmuyor. Akın Öztürk Paşa savunmasında ben gece boyu
Hulusi Akar'ın emirlerini yerine getirdim. Emirlerinin hilafına hiçbir şey yapmadım. 3 veya 4 kez Akıncı üssü içerisinde bulunan 143 Filo Komutanlığı'na Hulusi Akar'ın emirleri doğrultusunda gittim. Hulusi Akar'ın emirlerini ilettim. Bunun dışında sabaha kadar birlikteydik. Sabah ayrılırken de birlikte çıkacaktık. Akın sen burada kal. Bunlar yine bir delilik yapmasın. Olayları kontrol altına al. Ben seni bir sonraki helikopterle aldırırım şeklinde Akın Öztürk Paşa'nın ifadeleri oldu mahkemede. Üst komutanının odasında oturmakta olan Genelkurmay Başkanı derdest bir vaziyette değildi. İstediği anda bulunduğu odadan çıkabilirdi. Bana da Akın birlikte gidelim, şunları ikna edelim diye bir teklifte bulunmadı ve bu işte devamlı beni görevlendirdi. Bu davranışının sebebini hala daha anlayabilmiş değilim. 16 Temmuz sabaha doğru Abidin Ünal'la Akın Öztürk birlikte karargaha geliyorlar. Orada kahve içiyorlar. Orada bulunan karargah personeline Abidin Ünal bizi Akın abi kurtardı diyor. Yani ama sonradan ifadelerini değiştiriyor. Muhtemelen saraydan fırçayı yediler. İlginç bir şey, Genelkurmay da intranet sitesinde resmi olarak Genelkurmay bildirisi olarak Genelkurmay Başkanı'nın emriyle Akın Öztürk, Akıncı'ya Genelkurmay Başkanı'nın emriyle gönderilmiştir diye resmi bir bildiri yayınlandı. Hatta bunu Gergerlioğlu mecliste de gösterdi, yani oradaki belki milletvekillerinin vicdanına dokunur diye. Ama bu süreç sadece askerliği bitirmedi, yani insanlığı bitirdi Türkiye'de. Yani gerçekten hiç kimsenin vicdanı sızlayıp da bu konu ne demiş diye bakmıyor maalesef. Dolayısıyla Akın Paşa'nın masum olduğu, bu olayların tamamen dışında olduğu aslında çok net bir şekilde gözüküyor. Ayrıca yine uyduruk sözde bir Yurtta Sulh Konseyi listesi var. Akın Paşa'yı orada Genelkurmay 2. Başkanı koymuşlar. Ya akıl var, mantık var. Kuvvet komutanı yapmış bir adam Genelkurmay 2. Başkanlığı, bu tenzili rütbedir. Hem bir numara olacak, hem darbe yapacak. Sonra da kendini Genelkurmay 2. Başkanı yapıyor. Bu bile absürt bir konu olduğunu net ortaya koyuyor. Bu 15 Temmuz hikayesinin bir numaraya ihtiyacı vardı. Bir kişiyi bir numara ilan etmeleri gerekiyordu. Akın Öztürk kesinlikle bir numara olamaz. Anlattım yani. Emrinde 3 kişi olan, bu 3 kişinin ikisi izinde olan bir insan bir numara olamaz. Sivil kıyafetiyle kızının evinde torun seven bir insan bir numara olamaz. Bu darbe girişiminde de olsa bir numara olabilecek kişi Hulusi Akar'dır. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Sözde atama listesi, sıkı yönetim emrinde atama listesi yayınlandı o gece. Sonradan haberimiz oldu tabii. Ve Sayın Akın Öztürk'ü Genelkurmay 2. Başkanı olarak bu listede görüyoruz. Şimdi TSK teamüllerinde Akın Öztürk daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış birisi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genelkurmay 2. Başkanı'nın üzerinde bir makamdır. Hiçbir zaman daha önce yaptığınız bir görevin altındaki bir göreve getirilemezsiniz. Şöyle düşünün. Ben darbenin bir numarasıyım. Akın Öztürk'ün yerine kendimi koyuyorum. Ben kendimi Genelkurmay Başkanı yaparım. Devlet Başkanı yaparım. Cemal Gürsel Devlet Başkanı oldu. Kenan Evren Devlet Başkanı oldu. Bırakın devlet başkanlığı, genelkurmay başkanlığı, daha önce yaptığım Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan daha alt bir yere niye razı olayım? Yani Akın Öztürk'ü 2. başkan yapabilecek tek kişi Hulusi Akar'dı. Akın Paşa diyor ki Hulusi Paşa'ya komutan diyor, hepsini yani sonuçta ben burada kalmak istemiyorum. Ben de geleyim. Yani olayları beraber anlatalım. Sonuçta beraber yaşadık her şeyi diyor. Akın sen burada kal diyor. Duruma mukayyet ol. 2. helikoptere seni aldıracağım. Biz diyor öyle anlaştık başbakanla diyor. 2. helikopter seni getirecek, merak etme diyor. Akın Paşa'yı orada bırakıyor. Dişli generali alıyor yanına. Şaban Dişli'nin kardeşini olanı. Daha sonra onlar gidiyor. Akın Paşa da bu anlaşmaya göre 2. helikoptere diyor ki beni de götür diye helikoptere gidiyor. Ancak Binali Yıldırım Eskişehir'e emir veriyor. Diyor ki helikopter kalkıyor, onu kaldırtmayın, vurun diye. Uçaklar top atışı yapıyor helikoptere. Akın Paşa geriye geliyor karargaha. Eskişehir arıyor. Ya niye diyor bizi ateş ediyorsunuz? Hulusi Paşa bana böyle söyledi. Ben de başbakanlığa gideceğim. Eskişehir tekrar Binali Yıldırım'ı arıyor. Diyor ki Akın Öztürk helikopterde diyor. O da diyor başbakanlığa gelecek. Hulusi Akar'la öyle anlaşmışlar diyor. Binali Yıldırım, bu net bilgiyi arz ediyorum. Helikopteri Akın Öztürk'le beraber havaya uçurun diyor. Bunun üzerine Akın Paşa geri geliyor, arıyor Eskişehir'i. Onlar da böyle bir emir aldık deyince Akın Öztürk o zaman Hulusi Akar'ın kendisine ihanet edip tuzağa düşürdüğünü ve kendisinin kurban edildiğini o zaman anlıyor. Ve bu çok acı bir durum. Gerçekten orada öldürüp nasıl Semih Terzi'ye özel kuvvetlerde yaptıkları gibi
Akın Paşa'yı da orada öldürüp içindekilerle beraber dolayısıyla olayı kapatmak istemişler. Aslında 15 Temmuz'un gerçek yüzü bu. Akın Öztürk, Hulusi Akar hangi emri verdiyse onu yaptı. Hulusi Akar onu ateşin içerisine attı. Akın Öztürk de bilmeden Hulusi Akar'ın kötü niyetine orada kurban edilmiş oldu. On binlerce sivil vatandaşımız, on binlerce asker, on binlerce polisimiz ölecekti. Katliam planı buydu. Bunun eninde sonunda tüm planlamayla, tüm detaylarla ortaya çıkacağından eminim. Bu plan yapıldı. Büyük bir katliam yapılması istendi. Şu anda müebbet almış olarak içeride bulunan askerler ne yaptılar? Bu askerler o akşam katliamı önlediler. Tuzağın içine çekilmişsiniz. Tuzağı içine sizi çeken en baştaki Genelkurmay Başkanınız, kuvvet komutanlarınız ve siz kendi hayatınızı da kaybetmeyle karşı karşıyasınız. Yani içinden çıkılmaz bir durum. Birçoğunun hazırlığı yok. Neyin içinde olduklarını bilmiyorlar ama bir şeyin farkına varıyorlar o insanlar. Ölüm olması isteniyor. Kan akması isteniyor. Vatandaş ölsün, asker ölsün, polis ölsün. Ölsün de kim olursa ölsün, kim ölürse ölsün o isteniyor. İşte bunu anladılar ve yaptıkları bizim şu anda televizyonda bize darbe yaptı, bomba attı, uçak uçtu diye anlattıkları olaylar bu katliamı önlemeye yönelik adımlar. Benim işimi çok iyi yapmamdan dolayı benim olsa bu X örgütüne üyedir deyip kanaat getirip beni sistemin dışarısına çıkardılar. Yani temel olarak olan şey bu. Ve bunun neresinden tutarsınız? Yani nedir bu? Bu bir olsa Stalin'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaptığı bir purge'tür yani. Tabiri caizse. Yani bütün karşı duranlardan, siyasi erke veya işte o anki güce karşı duranların sistemden hukuki yollarla çıkarılmadığı için bir yol icat edip kumpasla bizi sistemin dışına atmaktan başka hiçbir şey değildir. Karşılaştırırsan Akın Öztürk onlara ilk safta yer alan engeldir. Yani en büyük engel Akın Öztürk'tür. Zaten o yüzden bir numara ilan edilmiştir. Türkiye çok büyük bir insan gücünü kaybetti. Hava kuvvetlerinin çok güçlü bir hava kuvvetlerini kaybetti ve işin daha da acısı bunu kaybettiğinde farkında değil. Bunun farkına ne zaman varacak? O zaman zaten çok geç olacak. Hava kuvvetleri böyle 5 senede 10 senede bu seviyeye getirilebilecek bir şey değil. Yapamazsınız. Yani zamanda yolculuk edemezsiniz. Hava kuvvetleri bir personelin yetişmesi 20 sene sürüyor. Yani Akın Öztürk gibi bir generalin yetişmesi 40 sene sürer. 40 sene eğer zamanda yolculuk edemiyorsanız bu hava kuvvetlerini geriye getiremezsiniz. O gün filonun kapısından girerken o vakır duruşuyla gelen komutan aynı şekilde Sincan'da Akıncı Üssü yargılamalarında nezarethaneden cezaevi salonuna kolunda 2 tane asker, önünde bir uzman çavuş, arkasında bir uzman çavuşla sanki tehlikeli bir suçluymuş gibi getirilen komutanın vakuriyeti birebir aynıydı. Aynı komutan vardı. Aynı asil duruş vardı. Aynı tavır vardı. Etrafında aynı şekilde tıpkı eski günlerde bir hava kuvvetleri mensubu olarak saygı duyulan bir komutan vardı. Başka bir şey görmedim. Komutana olan sevgi vardı. Komutana olan saygı vardı. Komutan eskiden nasılsa, insanların kalplerine nasıl dokunmuşsa duruşmu salonunda da insanlardan o şekilde saygı görüyordu, nezaket görüyordu. Gelsin buyursun, burada dinleyelim. Burada yemin etsin huzurda. Benim yüzüme baka baka yemin etsin, söylesin, dinleyelim. Birleşmiş Milletler Haksız Tutukluluk Grubu darbe girişiminin bir numaralısı gösterilen Akın Öztürk'ün haksız tutuklandığını, hukuksuz yargılandığını ifade ederek derhal serbest bırakılmasını ve tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Birleşmiş Milletleri meşru bir karar merciği tanıyan Türkiye'nin yargısı bu kararı tanımalıdır. Bu mecliste defalarca Sayın Hulusi Akar'a bu hukuksuz kararı sormuştum, sessiz kalmıştı. Onun ve iktidarın örtmek istediği
gerçeğin yankısı Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler'e zayıf cevap veren, işkence ile alınan ifadeler için hukuki gerekçe gösteremeyen iktidar ve Cumhur İttifakı'nın güdümündeki yargı bu kararı tanımalıdır. Akın Öztürk serbest bırakılmalıdır. Fakat hiçbir delil olmamasına rağmen komutanımız müebbet hapis cezası aldı. Çok ağır işkenceler gördü. Hulusi Akar gelip mahkemede tanıklık yapmadı. Kendisine sorular sormak istemesine rağmen soruları cevapsız bıraktı. O geceki askeri hareketlenmenin arkasında Hulusi Akar var. O gece uçan uçakların uçurulmasında asıl sorumlu Hulusi Akar. Onların uçulmasına sebep olan, onların uçmasının yolunda bütün altyapıyı yapan, o gece ortamı hazırlayan Hulusi Akar. Suçluluk yüze yansır, bakışlara yansır. Hepimiz bunu biliriz. Hulusi Akar'ın 16 Temmuz sabahı Çankaya Köşkü'nde Binali Yıldırım'la beraber çektirdiği fotoğraflar. Böyle boğazını kaldırmış, boynunu kaldırmış, burası gözüksün, buradaki sözüm ona yara izsi gözüksün diye çekilmiş fotoğrafı var. O yüz ifadesine bakalım. Psikologlar, psikiyatristler o yüz ifadesine baksın, gözlerin duruşuna baksın. Yalan söyleyen bir insan mı yoksa dürüst bir insan mı bakıyor? Onlar karar versinler. Sonra da Akın Öztürk'ün bir fotoğrafı daha var. Sosyal medyada da bu fotoğraf var. Akın Öztürk olaydan sonra Akıncı'dan Abidin Ünal'la ve Yaşar Güler'le ayrıldıktan sonra işte Hava Kuvvetleri karargahına geliyorlar. Orada bir müddet kalıyorlar ve daha sonra konutuna gidiyor. Yani kaldığı evine gidiyor. Eşi ve çocuklarıyla, yakınlarıyla çektirdiği fotoğraf var. Akın Öztürk'ün o fotoğraftaki rahatlığına bakın bir de. Bulursunuz o fotoğrafı. Orada da suç işlemiş birisi mi var karşımızda? Aksine yani vicdan rahatı içerisinde üzerine düşen neyse o gece yapmaya çalışmış. Bütün bu şaşkınlığa rağmen, bütün bu hazırlıksızlığa rağmen görevini yapmaya çalışmış, suç işlememiş bir insanın rahatlığı var. Akın Öztürk'e o bir numara, sahte bir numara kıyafete giydirilmeye çalışılıyor. Yani şu an düşündüğümde, geriye baktığımda o işkence görmüş halini düşündüğümde Hulusi Akar'ın aslında üzerindeki elbiseyi çıkarıp o darbenin bir numarası elbisesini giydirmeye çalıştılar ve bunu zorla yapmaya çalıştılar. İşkenceyle yapmaya çalıştılar ama yapamadılar, başaramadılar. Fırlatma koltuğu değil bu, fırlatılan koltuk. Şu bak buraya. Şimdi yapmayalım da sonra yaparız. Yarın yaparız. Belki tamam, hadi yapmıyoruz. Hadi fırlamıyoruz.